Bugün sizler ile unsuz, şekersiz, çok besleyici ama düşük kalorili pankekler yapıyoruz. Tarifimizde 2 adet muz kullanıyoruz. Şöyle muzlarımı da göstereyim. Ben 2 adet yerli muz kullandım. Eğer büyük bir muzunuz varsa tek adet muz da kullanabilirsiniz. Unutmayın, bu tarifimize lezzetini muz verecek. O yüzden muzumuzun birazcık çok olması önemli. Tabii kıvamı bozmamak için de abartmamamız gerekiyor. Şimdi muzlarımı şöyle iyice eziyorum. Pürüzsüz bir kıvamda olmasını istiyorum ki pankek hamurumuzun içerisine güzelce yedirebilelim diye muzlarımı ezdim. Şimdi hamurumuzun malzemelerine geçiyoruz. 2 adet yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. İlk önce 2 adet yumurtamı bir çırpıcım ile şöyle iyice birbirine bir yediriyorum, karıştırıyorum. Diğer malzemelerin içerisine daha iyi bir şekilde karışması için ilk önce yumurtalarımızı çırpıyoruz. Şimdi tarifimde tahin kullanacağım. 1 çay bardağı tahinim var. 1 çay bardağı tahinimi de tarifime ilave ediyorum. Tahini burada aslında un yerine kullanıyoruz. Bakın şimdi yumurtalarım ile tahinimi çırpınca nasıl güzel kıvam alacak. Şimdi tahinimizi de ilave ettik karışımımıza ve tahin ve yumurtalarımı daha doğrusu çırpıyorum. Tahin ve yumurtam evet artık yavaş yavaş çırpa çırpa kıvam almaya başladı. Şimdi sizlere de şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere oldukça katılaştı tarifimiz. Şimdi bir paket tarifimde vanilya kullanacağım. Ben vanilyanın lezzetini çok seviyorum. Bir miktar yarım pakette hamur kabartma tozum var. Böyle pankeklerimin kabar kabar olmasını istiyorum. Hafif kabarmasını istiyorum. Hamur kabartma tozumu da ilave ediyorum. Şimdi kuru malzemelerimi de hamurumun içerisine iyice yediriyorum ki muzumuzu ilave ettiğimizde karıştırdığımızda pürüzsüz bir kıvamı olsun. Artık pankekimizin lezzetini verecek muzlarımızı da tarifimize ilave ediyoruz. İnanın uzun zamandır bu tarifleri yiyorum ve artık sizlerle de paylaşma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu tariflerle ben çok güzel kilo verdim. Şimdi muzlarımı iyice pankek hamurumun içerisine karıştırıyorum. Sayfamda da Diyet ve Sağlıklı Tarifler kanalında birçok tarifime ulaşabilirsiniz. Unsuz tahinli ekmekler, mercimek ekmekleri, ketojenik krakerler gibi. Şimdi pankeklerimizi artık kıvam aldığına göre yavaş yavaş pişirelim. Tavama 1 yemek kaşığı kadar yağ ile şöyle hafifçe yağlıyorum ve bir havlu kağıt yardımıyla yağımı tavamın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ve şimdi tavam ısındı mı diye ocağımın altını yakıp kontrol ediyorum. Kısa yakın orta ateşte pişireceğiz pankeklerimizi. Şimdi bir kaşığım yardımıyla pankek hamurlarımı tavama aralıklı olacak şekilde paylaştırıyorum. Pankek hamurlarımız kabaracağı için ve çevirme işlemi yapacağımız için birazcık böyle aralıklı dökmenizi tavsiye ederim. Şöyle tüm hamurumu şimdi tavama aldım. Artık yavaş yavaş pişirme işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz üzere ne kadar da güzel kabardılar. Şimdi artık spatulam ile pankeklerimin arka yüzlerini de çevirerek şöyle pankeklerimi pişiriyorum. Bugün böyle bir dil sürtmesiyle tarifimizi tamamlıyoruz. Şöyle evet pankeklerimiz artık pişmek üzere. Hepsini birer servis tabağına alıyorum. Yaklaşık 15 tane pankek çıktı bu tarifimden. Tabii döktüğünüz büyüklüğe göre değişir. Artık yavaş yavaş pankeklerimiz servise hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.